Şeyh Edebali'nin tüyler ürperten hayat hikayesi. Osman Gazi'nin rüyasını yorumlayarak tarihe yön veren zat. Allah'ın izniyle, sözleriyle devlet kurduran hikmetli rehber. Osmanlı'nın kuruluşuna vesile olan büyük zat. Asırlardır hayırla yad edilen hikmet eri. Ey oğul! Nasihatiyle yüzyıllara yön veren gönül mimarı. Osmanlı Devleti'ni ilim ve ahlak ile mayalayan alim Şeyh Edebali Hazretleri. Tarihin sessiz mimarı ve bir devletin yükselişini rüyasıyla gören bilge. Karanlık çağların eşiğinde dağılmış bir coğrafyada umut yeniden yeşerdi. Ne kılıç ne de saltanat bu sefer kaderi ilim, hikmet ve irfan belirledi. O bir hükümdar değildi ama sultanlara istikamet çizen bir gönül eriydi. Şeyh Edebali sadece Osmanlı'nın değil, İslam coğrafyasının kaderine yön veren bir rüyayı devlete, bir öğüdü ideolojiye dönüştüren manevi bir liderdi. Osman Gazi'ye "Ey oğul!" diye başlayan nasihatleriyle asırlarca yankılanan bu ses hala Anadolu semalarında yankılanıyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Şeyh Edebali Hazretlerinin hayatı. Şeyh Edebali Hazretleri 1206 yılında Karaman'da doğdu. Asıl adı İmadüddin Mustafa bin İbrahim bin İnaç el-Kırşehri şeklinde geçer. Babasının adını İbrahim ve dedesinin adının İnaç olduğu, ayrıca ailesinin Kırşehir yöresiyle bağlantılı olduğu görülmektedir. Şeyh Edebali Hazretlerinin soyu hakkında farklı görüşler bulunur. Bazı kaynaklar kendisinin bir seyyid olduğunu, yani Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın soyundan geldiğini ifade etmektedir. Meşhur olduğu Edebali ismi, Türkçe bir kelime olan ve ata anlamına gelen ede ile eski, yaşlı ve ilim manaları taşıyan Arapça bali kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir. Bu yüzden tarihçiler yazılarında Şeyh Edebali ismini kullanmıştır. Halk arasında Şeyh Edebali Hazretleri veya Balı Şeyh diye de anılmıştır. Şeyh Edebali Hazretlerinin aile hayatı hakkında ise sınırlı bilgi vardır. İldiz Hatun isimli bir hanımla evli olduğu ve bu evlilikten çocuklarının olduğu belirtilir. Eğitimi ve yetişmesi. Şeyh Edebali Hazretleri genç yaşlarından itibaren İslami ilimlerde derin bir eğitim almıştır. Karaman'da başladığı ilk tahsilinde devrin klasik medrese eğitimini gördü. Daha sonra dönemin tanınmış alimlerinden ders alarak kendini geliştirdi. Önce ünlü Hanefi fıkıh alimi Necmettin Ez-Zahidi'nin öğrencisi oldu. Zahidi, İslam hukuku alanındaki derin bilgisiyle tanınan bir hocaydı. Şeyh Edebali Hazretleri ondan fıkıh ilminin inceliklerini öğrendi. Ardından ilim tahsilini ilerletmek amacıyla Şam'a gitti. Şam, 13. yüzyılda İslam dünyasının önemli ilim merkezlerinden biriydi. Burada zamanın önde gelen alimlerinden Cemalettin el-Hasiri gibi hocalardan dini ilimler tahsil etti. Bu eğitim sayesinde Kur'an tefsiri, hadis, fıkıh ve kelam gibi alanlarda engin bir bilgi birikimi edindi. Şam'da geçirdiği yıllar Şeyh Edebali Hazretlerinin entelektüel ufkunu genişletti. Medrese tahsili sırasında İslami ilimlerin yanı sıra tasavvufi düşünceyle de tanıştı. Anadolu Selçuklu coğrafyasının manevi büyükleri olan Mevlana Celaleddin Rumi ve Sadreddin Konevi ile aynı dönemde yaşamıştır. Bu iki zat, 13. yüzyıl Anadolu'sunda tasavvufun ve İslam düşüncesinin zirve isimleriydi. Şeyh Edebali Hazretleri doğrudan bu şahsiyetlerden ders alıp almadığı net olmamakla birlikte
onların eserleri ve fikir iklimi Şeyh Edebali Hazretlerinin zihninde iz bırakmıştır. Dolayısıyla Şeyh Edebali Hazretleri, devrinin bilinen ilimlerini tasavvufun derinliğini, bilgeliğiyle birleştirme imkanı bulmuştur. Edebali'nin eğitiminde yararlandığı belli başlı kaynaklar, hocası Zahidi'nin öğrettiği Hanefi fıkıh metinleri ve Şam'daki alimlerin tedris ettiği Kur'an tefsirleri ve hadis şerhleri olmalıdır. O dönemde medreselerde El-Hidaye gibi fıkıh kitapları, Buhari ve Müslim gibi hadis derlemeleri ve Kadı Beydavi tefsiri gibi tefsir eserleri temel kaynaklardı. Şeyh Edebali Hazretlerinin de bu tür güvenilir kaynaklardan istifade ederek sağlam bir ilmi donanım kazandığı anlaşılmaktadır. Osman Gazi ile tanışması. Şeyh Edebali Hazretlerinin ismi, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi ile olan yakın ilişkisiyle tarihe kazınmıştır. Osman Gazi, henüz beylik kurma mücadelesi içindeki bir uç beyi iken, bölgede saygınlığı bilinen Şeyh Edebali Hazretleri ile tanıştı. Bu tanışma, muhtemelen Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi vasıtasıyla olmuş veya Osman Gazi'nin Edebali'nin dergahını ziyareti neticesinde gerçekleşmiştir. Tarihçi Aşık Paşazade, Osman Gazi'nin Bilecik civarında Şeyh Edebali ile tanıştığını belirtir. Bu dönemde Bilecik ve Söğüt havalisi Osmanlı Beyliği'nin filizlendiği topraklardı. Edebali'nin dergahı da bu topraklarda Osman Gazi'nin harekat sahasına yakın bir konumdaydı. Osman Gazi, ilme ve maneviyata değer veren bir liderdi. Alimleri ve sufileri çok seven Osman Gazi, mübarek gün ve gecelerde sık sık Şeyh Edebali'nin zaviyesine giderek sohbetine katılır. Dini ve idari konularda onun görüşlerine başvururdu. Osman Bey'in rüyası. Şeyh Edebali Hazretlerinin evinde misafir kaldığı bir gece, Osman Bey, ruhuna sükûnet veren, nefsinin çırpınışlarını dindiren sohbetin huzuru içinde heyecan dolu anlar yaşamıştı. Bir rivayete göre kendisine yatması için gösterilen odanın duvarında asılı bir Kur'an-ı Kerim olduğu için ayağını uzatmayıp oturduğu yerde kıvrılarak tatlı bir uykuya daldı. Rüyasında Şeyh Edebali Hazretlerinin göğsünden çıkan ve giderek hilal şeklini alan ayın bir ucunun kendi göğsüne girdiğini ve kendisiyle Şeyh Edebali Hazretleri arasından çıkan bir fidanın çınar haline geldiğini ve bu çınarın dallarının 3 kıtaya yayıldığını ve birçok milleti gölgesi altına aldığını gördü. Bu topraklarda haşmetli kule ve kubbeler üzerinde ezan-ı Muhammedi okunuyor, bülbüller Kur'an-ı Kerim tilavet ediyorlardı. Semanın görülebilen her yeri gülşen olmuştu. Osman Bey, rüyasında bu güzel manzaraları büyük bir hayranlıkla seyrederken, aniden bir ceylanın ortaya çıktığını gördü. Batıya doğru kaçmaya çalışan ceylana, ok atmak üzere nişan alırken uyandı. Abdest aldı. Müsaade alarak Şeyh Edebali'nin huzuruna girdi. Rüyasını anlatmaya başladı. Anlattıkça şeyhin yüzünde tatlı tebessümler beliriyor, gözleri nurani bir ışık ile parlıyordu. Zira Edebali Hazretleri kalp gözüyle bu rüyanın sırrını çözmüştü. Osman Bey susunca şeyh başını kaldırdı. Gözlerinin içine bakarak yumuşak ve ahenkli sesiyle konuşmaya başladı. Oğlum, gaybi ancak Allah bilir. Lakin gördüğün bu rüyada dolu dolu hayır vardır. Cenab-ı Hak sana ve soyuna saltanat nasip edecektir. Dünya oğullarının himayesine girecektir. Benim zürriyetimden bir kız ile evleneceksin. Bu izdivaçtan doğanlar, senin kuracağın ve giderek büyüyecek olan büyük bir devletin başına geçeceklerdir. Bu devlette batıya doğru genişleyecektir. Şeyh Edebali Hazretlerinin bu yorumu üzerine Osman Gazi Bala Hatun ile evlendi. Bu izdivaç, iktisadi kuvveti ve tasavvuf erbabını Osman Gazi'nin etrafına topladı. 600 küsür sene dünyayı hidayet ve
ilahi kelimetullah yani Allah'ın dinini yüceltmek mücadelesiyle nurlandıracak, nizam-ı alemi sağlayacak devletin maddi temeli atılmış oldu. Osman Gazi'nin Bala Hatun'la olan evliliğinden Orhan Bey ve paşa unvanıyla bilinen Alaaddin dünyaya gelir. Bu evlilikle beraber Şeyh Edebali Hazretlerine daha da yakınlaşan Osman Gazi, devletin kuruluşu sırasında kanunları hazırlayıp düzenlerken kendi başına hareket etmez. Devrinin en ileri gelen fakihlerinin rahle-i tedrisatından geçen Şeyh Edebali Hazretleri, Osman Gazi'nin baş danışmanı olmuştur. Zira toplumun maddi ve manevi ihtiyaçları had safhadadır. Kur'an ve sünnete sıkıca bağlı olan Osman Gazi, fıkıh bilgeliği ve doğruluğuyla nam salmış olan Şeyh Edebali Hazretlerinin hukuki bilgisinden ziyadesiyle istifade eder. Bu durum Osman Gazi'nin vizyoner kişiliğini ve maneviyatı devlet işlerinde rehber edinme anlayışını gösterir. Şeyh Edebali Hazretleri de Osman Gazi'ye büyük bir muhabbet ve alaka gösterdi. Aralarında bir mürşit-mürit ilişkisi geliştiği söylenebilir. Edebali, Osman Gazi'yi sadece bir dost değil, geleceğin büyük devletini inşa edecek bir tohum olarak görüp ona kılavuzluk etti. Osman Gazi'nin Şeyh Edebali Hazretlerine hürmeti o kadar ileriydi ki, rivayete göre her ziyaretinde şeyhin elini öper, duasını almadan iş yapmazdı. Hatta Edebali'nin dergahında misafir olduğu gecelerde, şeyhin sözde davranışlarını dikkatle gözlemleyerek feyz almaya çalışırdı. Osman Gazi'ye öğütler ve etkileri. Şeyh Edebali Hazretleri sadece rüya tabiriyle değil, aynı zamanda Osman Gazi'ye verdiği nasihatlerle de tarihe geçmiştir. Osman Gazi beyliğin başına geçip siyasi güç kazandıktan sonra da Şeyh Edebali Hazretlerinin rehberliğini almaya devam etti. Rivayete göre Şeyh Edebali Hazretleri, damadı Osman Gazi'ye beyliğin nasıl idare edilmesi gerektiğine dair veciz sözlerle dolu öğütlerde bulunmuştur. Bu öğütler günümüzde Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye nasihati olarak bilinmekte ve Osmanlı devlet felsefesinin temel prensipleri olarak değerlendirilmektedir. Edebali'nin Osman Gazi'ye hitaben söylediği nasihatler, "Ey oğul" diye başlayan hikmetli sözlerden oluşur. Bu nasihat metninde Edebali bir liderin taşıması gereken erdemleri ve sorumlulukları vurgulamaktadır. Şöyle der: "Ey oğul, beysin, bundan sonra öfke bize, uysallık sana, güceniklik bize, gönül almak sana, suçlamak bize, katlanmak sana, ihtilaf, geçimsizlik, uyumsuzluk bize, adalet sana, kötü söz, haksız yorum bize, bağışlamak sana. Ey oğul, sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutma, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Yükün ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı. Allah Teala yardımcın olsun. Öfken ve nefsin bir olup aklını mağlup etmesin. Daima sabırlı, sebatkar ve iradene sahip olasın. Sabır çok önemlidir. Bir bey sabretmesini bilmelidir. Vakti gelmeden çiçek açmaz." Şeyh Edebali'nin bu öğütleri yalnız Osman Gazi'ye değil, onun şahsında gelecekteki tüm devlet adamlarına yönelik bir vasiyet gibidir. Nitekim Osman Gazi ve onun ardından gelen Osmanlı sultanları bu nasihatleri bir miras telakki etmişlerdir. Osmanlı tarihinde devlet büyükleri sıkça atıf yapılarak halkın esenliği ve adaletin tesisi için çaba göstermeyi görev bilmişlerdir. Elbette Osmanlı sultanları dönem dönem bu ideallerden uzaklaşsalar da, Şeyh Edebali Hazretlerinin miras bıraktığı temel prensipler, adalet, merhamet, sabır, birlik, ideal yönetici tipinin ölçütleri olarak yaşatılmıştır. Bu bakımdan Şeyh Edebali Hazretleri, fiilen devlet yönetmemiş olsa da, öğütleriyle devletin manevi nizamını kuran kişi sayılabilir.
Şeyh Edebali Hazretlerinin devlet hizmetleri. Şeyh Edebali Hazretleri mutasavvıf olması yanında bir rivayete göre ilk Osmanlı kadısı ve müftüsü oldu. Döneminin birçok fakihi ile görüştü ve onlardan ders aldı. Çok sayıda talebe yetiştirdi. Önde gelen öğrencilerinden damadı Dursun Fakih, şeyhten sonra Osmanlı Devleti'nin ikinci müftüsü ve kadısı oldu. Horasan'dan Anadolu'ya geçen Müslüman Türkmenlerin ticaret, sanat ve ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onları hem ekonomik hem de ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmeydi. Ünlü seyyah İbn Batuta bu zaviyelerden övgüyle bahsetmişti. Bursa'nın ahiler sayesinde zengin ve mamur bir Osmanlı kenti olduğunu anlattı. Henüz bir uç şehri olan İznik'te de Osman Gazi'nin oğlu Orhan Bey'in gazileri yaşamaktaydı. Son zamanlarında kızı ve torunu Alaaddin Bey ile Bilecik'te oturan Şeyh Edebali Hazretlerine Kozağaç köyünün öşür ve hasılatı verildi. Kızı Bala Hatun kendilerine verilen bu köyü tekkeye vakfetti. Ayrıca Şeyh Edebali Hazretlerinin kızı Bala Hatun adına Eskişehir'de bir Ünas Mektebi'nin mevcut olduğu da belgelerden öğrenilmektedir. Profesör Doktor Halil İnalcık fıkıh okumuş, Şeyh Edebali Hazretlerinin ve Tursun Fakih'in Osmanlı Uç Gazi Beylerinin danışmanları olduğunu söyler. Özellikle Orhan Gazi'nin devlet işlerinde divan ve askeri teşkilatını kurumlaştırırken Şeyh Edebali Hazretlerine danışması dikkat çeker. Osman Bey, Şeyh Edebali Hazretlerinin bir ahi adeti olan beline gaza kılıcını bağlanması ile gazi olmuş ve akınlarına başlamıştı. Şeyh Edebali'nin tavsiyeleri. Şeyh Edebali Hazretleri, kendisini dinleyenlere toprağa bağlanın, suyu israf etmeyin, mirasınızın sağlam kalmasına dikkat ediniz, veriniz, cömert olunuz, elleriniz yumuk kalmasın, ilim sahiplerini koruyunuz, ağaç dikiniz, ödünç aldığınızı fazlasıyla iade ediniz, Kur'an-ı Kerim'i güçlü olmak için okuyunuz, bağınızı, bahçenizi viran bırakmayınız, hadis ezberleyiniz, bildiklerini öğretenler unutmazlar. Asıl ölüm, ilimden payını almayanlaradır. Faydalı ile faydasızı bilenler, bilgi sahipleridir, der ve tavsiyelerde bulunurdu. Son yılları ve vefatı. Şeyh Edebali Hazretleri oldukça uzun bir ömür sürmüştür. 13. yüzyıl başlarında doğup, Osmanlı Beyliği'nin kuruluşuna tanıklık eden Şeyh Edebali Hazretleri, Osman Gazi'nin vefatını 1324 civarı görmüş ve Orhan Gazi'nin ilk yıllarına da yetişmiştir. İlerlemiş yaşına rağmen ilim ve irşat faaliyetlerine azimli bir şekilde hep devam ettirdi. Şeyh Edebali Hazretleri 1326 yılında Bilecik'te vefat etti. Şeyh Edebali Hazretleri vefat ettiğinde muhtemelen 90, bazı rivayetlere göre ise 120 yaşında vefat ettiğini belirtir ki, bu da 13. yüzyıl başlarında doğduğunu doğrular niteliktedir. Şeyh Edebali Hazretlerinin vefatı Osmanlı Beyliği için büyük bir kayıp olarak görülmüştür. Şeyh Edebali Hazretlerinin cenazesi, vasiyeti üzerine yıllarca dergah olarak kullandığı zaviyesinin ibadet mekanı kısmına defnedildi. Küçük bir oda şeklindeki bu türbe, Şeyh Edebali Hazretlerinin istirahatgahı oldu. Orhan Gazi, hocası ve dedesi konumundaki Edebali Hazretlerinin hatırasını yaşatmak için onun zaviyesini imar ettirmiştir. 14. yüzyılda Orhan Gazi tarafından Bilecik'te Edebali Hazretlerinin kabri üzerine bir türbe ve yanına bir cami inşa ettirildi. Türbenin etrafı zamanla genişletilerek bir külliye haline gelmiş, bir süre Edebali dergahı olarak da hizmet vermeye devam etmiştir. Osmanlı sultanları kuruluşun bu manevi liderine saygılarını göstermek için Bilecik'e uğradıklarında
bu nurlu türbeyi ziyaret etmeyi ihmal etmezlerdi. Günümüzde Bilecik'te Şeyh Edebali Hazretleri Türbesi hala ziyarete açıktır. Türbenin yanında Orhan Gazi Camii ve küçük bir müze bulunmakta, böylece ziyaretçiler hem ibadet etmekte hem de tarihi atmosferi soluyabilmektedir. Türbe, Cumhuriyet döneminde de restore edilip korunarak kültürel miras statüsünde muhafaza edilmiştir. Şeyh Edebali Hazretlerinin vefatının ardından talebeleri ve manevi mirasçıları onun yolunu sürdürmeye gayret etmiştir. Özellikle damadı Dursun Fakih, Edebali Hazretlerinin bıraktığı görevi devralarak bir süre Osmanlı Devleti'nin müftülük ve kadılık vazifesini yürütmüştür. Böylece Edebali'nin ilmi silsilesi Osmanlı'da yaşamaya devam etmiştir. Sultanların bizzat ahilerin hamisi olduğu görülmüştür. Zaman içinde çeşitli onarımlar geçiren zaviye, son olarak 1889 yılında 2. Abdülhamit tarafından tamir ettirilmiştir. Yakın zamanda Şeyh Edebali Hazretleri adına inşa edilen zaviye, Kurtuluş Savaşı yıllarında Yunanlıların çıkardığı yangından sonra terk edilen eski şehrin sınırında çevreye hakim, kayalık bir tepenin üzerinde yer alır. Eserleri ve günümüze kalan mirası. Şeyh Edebali Hazretleri devrinde bir alim ve şeyh olarak tanınmakla birlikte günümüze ulaşmış yazılı bir eser bırakmamıştır. Onun ilmi birikimi ve görüşleri daha çok talebeleri aracılığıyla sözlü gelenekte ve kroniklerde yaşamıştır. Şeyh Edebali Hazretlerinin öğütleri ve sözleri Osmanlı kronikleri ve menkibevi kaynaklar sayesinde kayıt altına alınmıştır. Örneğin Aşık Paşazade tarihinde Edebali'nin Osman Gazi'ye rüya tabiri ve nasihati anlatılırken menkibe kitaplarında onun hikmetli sözlerine yer verilir. Fakat Şeyh Edebali Hazretlerinin kendi kaleminden çıkma bir kitap veya risale mevcut değildir. Bu durum belki de onun ilmi öğretimde sözlü geleneğe ağırlık veren bir müderris ve şeyh olmasından kaynaklanır. Şeyh Edebali Hazretlerinin asırlara yayılan mirasının en somut göstergelerinden biri Osmanlı devlet yönetimindeki izleridir. Osmanlı sultanları ve vezirleri her daim Edebali Hazretlerinin nasihatini hatırlamış veya hatırlatmıştır. Özellikle insanı yaşat ki devlet yaşasın prensibi, Osmanlı idarecilerinin dillerinden düşmeyen bir öğüt olmuştur. Ayrıca Şeyh Edebali Hazretlerinin ismi, Osmanlı tarih yazımında saygıyla anılmış, birçok eserde ondan pirimiz diye bahsedilmiştir. Günümüzde Şeyh Edebali Hazretlerinin hatırası ve ismi, Türkiye'de çeşitli kurum ve mekanlarda yaşatılmaktadır. En başta Bilecik şehrinin sembollerinden biri Edebali Türbesi'dir. Bilecik'te kurulan üniversiteye Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi adı verilerek 2012'de kurulmuştur. Onun mirasına akademik bir saygı ifadesi sunulmuştur. Aynı şekilde Türk edebiyatında ve kültüründe de Şeyh Edebali Hazretlerinin yeri müstesnadır. Şeyh Edebali Hazretleri, hoşgörüsü, bilgeliği ve derin İslami ilmiyle sadece yaşadığı döneme değil, gelecek yüzyıllara da ışık tutmuş, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda manevi rehberlik yaparak devletin temel değerlerinin oluşmasında büyük katkı sağlamış, önemli bir alim ve mürşittir. Nasihatleri yüzyıllarca gönülden dillere akmıştır. Nasihatleriyle günümüz insanını hala hakka davet etmektedir. Şeyh Edebali Hazretlerinin telif ettiği eserler maalesef günümüze ulaşmamıştır. Bu dönem ait eserlerin birçoğu ne acıdır ki Moğol istilaları sırasında yakılıp yok edilmiştir. Şeyh Edebali Hazretleri Osmanlı Devleti'nin manevi mimarı olarak asırlardır şükranla anılmaktadır. Anadolu topraklarının önemli bir ilim ve kültür merkezi haline gelmesine büyük katkılar sağlamış, yetiştirdiği talebeler ilim ve irfanıyla İslam'ı en iyi şekilde tebliğ etmiştir. Bir asırdan fazla süren ömrünün her anını ilim öğrenip Hakk'a kulluk ederek geçirmiştir. Kur'an ve sünnetle hayat bulmuş, Allah'ın ipine aşkla sarılmış, ilahi aşkın yolunda gayrisini yüz çevirip,
bu alemde hakla varlık bulmuş bir gönül sultanıdır. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.